Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise, bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tulumumuzun patik çalışmasını da yaparak artık tulum takımımı tamamlamış olacağız. Yine aynı ipi kullanacağım. Çok kolay bir patik çalışması. Benden takımın patiğini anlatmak istediğiniz için bu çalışmayı da size anlatıyorum. Biz çok daha zor patikler ördük. Bu çok kolay bir çalışma. Ama illa anlatın dediğiniz için şimdi size anlatacağım. Toplamda arkadaşlar 50 gram 6 tane yumak kullanarak bu takımı tamamlamış olacağım. Görmüş olduğunuz ip 6. yumağımdan artan son ip. Patiğimize taban çalışmasından başlayacağız. Haroşa örgülerle beraber önce tabanımızın çalışmasını yapıp artırmaları yaptıktan sonra şu üst kısmını, sonra burun kısmını ve lastik kısmını örerek bitireceğiz. Görmüş olduğunuz lastik kısmı arkadaşlar dikişsiz. Şu haroşalı kısım rahat çalışabilmemiz için, pratik olabilmesi açısından dikişli olacak. Çok da kolay bir çalışma ve gördüğünüz gibi çok güzel. Dikişlerimizi yapmadan önce, şu haroşalı kısmı dikmeden önce de işleme çalışmamızı yapacağız ki daha rahat çalışabilelim. Evet, ipimiz aynı. Şiş numarası olarak da arkadaşlar kullanmış olduğunuz şişten yarım ya da bir numara daha küçük şiş kullanırsanız daha böyle dolgun, patik için uygun bir örgü elde etmiş olursunuz. Bakın kullanmış olduğum şiş 3.75. 3.75 şiş bulmak biraz zordur. Eliniz sıkıysa 4, eliniz bolsa 3.5 ya da tulum ve bereyi hangi şişle ördüyseniz yarım ya da bir numara şiş numaranızı küçülterek örebilirsiniz. Şimdi klasik ilmek atma tekniğiyle beraber ilmek atarak örgümüze tabandan başlayacağız. Yine tulumumuza ve beremize uygun ölçülerde çalışacağız. 3-6 ay büyüklüğünde çalışmıştık hem tulumumuzu hem de beremizi, patiğimizi de 3-6 ay büyüklüğünde çalışacağız. Bu yüzden taban kısmıma ilmek atarken toplamda 27 ilmek atarak başlıyorum. Örgümüzü örerken ben size ölçü de vereceğim, taban ölçüsü vereceğim. Çünkü kullanmış olduğumuz ip, şiş ve örgümüzün sıklığı örmüş olduğumuz örgünün büyüklüğünü etkiliyor. O yüzden santimle yol almak çok daha mantıklı oluyor. Şimdi bakalım kaç ilmek şişimi atmışım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 ilmek şişimi atarak örgüme başlıyorum. Arkadaşlar ilk sıramızı sadece haroşa örgü örerek öreceğiz ve tamamlayacağız. Eğer haroşayı düzden örüyorsanız yani devamlı önde ve arkada düz örgü öreceğiz. Ama bazı arkadaşlarımız haroşayı tersten örüyorlar. Şayet onlar tersten örüyorlarsa devamlı her iki tarafta da ters örgü örerek haroşa örgüyü elde edebilirler. Evet, 27 ilmeğimi düz örgülerle örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi 27 ilmeğin tam ortadaki ilmeği yani 14. ilmek bizim şu burun ortamız olacak. Çok hızlı bir anlatım yapacağım. Çok kolay çalışma olduğu için ve çok kez anlattığımız için. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Aradaki 14. ilmek bizim tam orta ilmeğimiz oluyor. Şimdi artırmalar yapacağız. 3 yerde artırma yapacağız. Şurası burun kısmımız. Bu 14. ilmeğin öncesinde ve sonrasında artırma yapacağız.
ve şurası taban kısmımız dikilince birleşecek. Bu taban kısmımızda birinci artırmamızı ilk ilmekten sonra, ikinci artırmamızı ikinci ilmekten sonra, üçüncü artırmamızı üçüncü ilmekten sonra ve dördüncü artırmamızı dördüncü ilmekten sonra yapacağız. Sıra sonunda da son ilmekten önce birinci artırma, ikinci artırma 2 ilmek kalınca, üçüncü artırma 3 ilmek kalınca, dördüncü artırmada 4 ilmek kalınca olacak. Şimdi şu ortadaki ilk artırmayı ne dedik? 14. ilmeğin sağından ve solundan arttıracağız. Sonra arkadaşlar arada 3 ilmek bırakarak artıracağız. 5 bırakacağız, artıracağız ve 7 bırakıp artıracağız. Yani burada da bir V şeklinde artırma çalışmamız olacak. Şimdi çabuk çabuk hemen başlayalım. Birinci ilmekten sonra ilk artırmayı yapacağız dedik. Bakın ilk ilmeği şişime boş aldım. Bir gizli artırma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüğümde işaretleyicimin olduğu yere gelmiş oldum. Bir gizli artırma burada yapıyoruz. Ne dedik? Bir öncesinde, bir sonrasında. 14. ilmeğimi örüyorum ve sonrasında da bir artırma yapıyorum ve devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüğümde bakın sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Ne demiştik? Son bir ilmek kalınca bir artırma yapıyoruz. Evet, yaptık. İlk artırmamız bitti. Örgümüzün arka sırasında sadece var olan ilmeklerin tamamını haroşa örgü olarak örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Arkada hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece ön tarafta artırmalarımızı yapıyoruz. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Hızlı bir anlatım yapacağım. Evet, sıramı tamamladım. Tekrar örgümün düz tarafındayım. İkinci kez artış yapacağız. Ne dedik? İkinci kez artış yaparken ilk 2 ilmeği ördükten sonra artış yapacağız. Burada 3 ilmek bırakacağız ve sıra sonunda yine 2 ilmek kalınca artış yapacağız. Ve aradaki ilmek sayımız hep 12 olacak. Hiç değişmeyecek. Bakın 1, 2 ilmekten sonra artırmamı yaptım. Sonra 12 sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu 12 sayısı hiç değişmiyor. Bakın orta ilmeğim bu. Sağında solunda birer artırma yapmıştık. Burada 3 ilmek var. Hemen bir gizli artırma. Sonra bu 1, 2, 3 ilmeği örüyorum ve tekrar bir gizli artırma yaptıktan sonra yine 12 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüğümde bakın sıra sonunda 2 ilmek kaldı. Bir gizli artırma yaptım. 2 ilmeği de örerek sıramı tamamladım. İkinci artırmayı bitirdik. Örgümüzün arka tarafında sadece var olan ilmekleri haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz ve 3. artırmayla devam edeceğiz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi 3. artırmayı yapacağız. 3. artırmada da 3 ilmek örüp sonra artırmaya başlayacağız. İlkini boşaldım. 2, 3 ilmek ördüm. Hemen artırmamı yaptım. Sonra 12 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek ördüğümde bakın orta ilmeğim burada.
İlk artışlarımın ilmekleri burada ve bir önceki artışımın ilmekleri de burada. Yani 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim var. Hemen bir gizli artış yapıyorum ve bu 5 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonrasında bir gizli artırma yapıp yine 12 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüğümde sıra sonunda 3 ilmeğim var. Bir gizli artırma yapıp 3 ilmeği örüp sıramı tamamlıyorum. 3. artışımızı tamamladık. Arka sırada yine var olan ilmeklerin tamamını örelim. Sonra 4. ve son artışımızla beraber tabanımızı tamamlamış olalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi örgümün düz tarafındayım ve 4. kez artış yapacağız. Bu bizim son artışımız. Ne yapacağız? Önce 4 ilmek öreceğiz. İlki boş. 2, 3, 4. Ardından bir gizli artırma, sonra 12 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüğümde bakın bu kez arada tam 7 ilmek oluyor arkadaşlar. 2, 4, 6, 7. Hemen bir gizli artırma ve 7 ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeği ördükten sonra tekrar bir gizli artırma yapıp sonra 12 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüğümde bakın sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Hemen bir gizli artırma yapıp 4 ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. 4. artırmamız da bitti ve tabanımız da bitti arkadaşlar. Artık artırmayacağız. Şayet daha büyük yapmak isteseydik tabanımız daha büyük olması gerekseydi hem başlangıç sayımız hem de şu artırma sayımızı arttıracaktık. Patikler bu şekilde büyür. Evet, şimdi arka sırada var olan ilmeklerin tamamını örelim ve sıramızı tamamlayalım. Dolayısıyla tabanımızı da tamamlamış olalım. Evet, arka sırayı da ördüm ve tamamladım. Şimdi arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa boyunca örgümüzü ördük ve tabanımızı çalışmış olduk. Bakın taban çalışmamız bu. Diktiğimizde bu bizim şurada gördüğünüz gibi tabanımız olmuş olacak. Burnumuzun artan yerleri şurası. Kenarlarda artan yerlerimiz de bakın burası. Çok düzgün bir taban çalışmasıdır. Tüm patiklerde bu tabanı uygulayabilirsiniz. Şimdi 5 diş haroşa boyunca tabanı ördük ve bitirdik. Bizim şişimizde de 43 ilmeğimiz oldu. 27 ilmekle başlamıştık. Artırmalarımızla 43 ilmek oldu. Şimdi arkadaşlar var olan bu 43 ilmeğimizle beraber 4 diş haroşa örgü öreceğiz. Yani 8 sıra. 8 sıra haroşa örgü ördüğümüzde bizim toplamda 9 diş haroşa örgümüz olacak. 9 diş haroşa örgümüz olduğunda da artık şu görmüş olduğunuz burun çalışmasını yapacağız. Evet, sayı olarak sıra olarak 8 sıra, haroşa dişi olarak da 4 diş haroşa örgü örelim. Sonra burun çalışmasıyla devam edelim. Arkadaşlar 4 diş haroşa boyunca ördüm. Bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 diş haroşa örgüye örgüm tamamlanmış oldu. Şimdi burun çalışması yapacağız. Şurada tam örgümüzün orta kısmında 11 ilmek ayıracağız. 16 kenarlarda, 11 ilmek de ortada, 43 ilmek oluyor. Şimdi şöyle yapalım.
örerek başlayalım. Siz de beni takip edin. Önce 16 ilmek örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Şimdi 16'da buradan sayalım, sağlamasını yapalım. 2 4 6 8 10 12 14 16. Arada kalan ilmeklerimizde 2 4 6 8 10 11. Bu bizim 11 ilmeğimiz. Şu görmüş olduğunuz burun kısmımız. Sağda ve soldaki 16 ilmekten ilmekler alarak burun kısmımızın şu şekle gelmesini sağlayacağız. Şimdi 11 ilmeği öreceğiz, fakat 10 ilmek öreceğiz. 11. ilmekle yandaki 16. ilmeği beraber öreceğiz. Bakın, çok kolay bir çalışma. Zaten bütün örgü haroşadan ibaret, sadece lastik kısmı hariç. Şimdi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Burun kısmının 10 ilmeğini ördüm. Şu 11. ilmeğimi buradaki 16. ilmekle beraber örüyorum. Bakın, şöyle soldan sağa doğru içine giriyorum ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve geriye dönüyorum. Devam etmiyorum. İpimi öne alıyorum. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Bu yine benim birinci ilmeğim. Yine 10 ilmek örüp 11. ilmeği diğer taraftan alacağız. Boş olan 1. Bu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 11. ilmekle buradaki 16. ilmeği yine soldan sağa doğru birlikte örüyorum. Ve geri dönüyorum. İki tarafta da artık 15 ilmeğim kaldı. Hep aynı şeyi yapacağız burnumuz oluşana kadar. İlk ilmek boş, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeği ördüm. 11. ilmek ve yandaki bir ilmeği alarak ikisini birlikte ördüm ve geri döndüm. Tekrar bakın, ilki boş, sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 11. ve yanındaki ilmeği birlikte ördüm. Bu şekilde arkadaşlar, şu kenarlarda 10 ilmek kalana kadar. 10 burada kalacak. 10 burada kalacak. Ortada 11 ilmek, yani 10, 20, toplamda 31 ilmek kalana kadar bu şekilde dönerek kesmelere devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın burada son kesimimi yaptım. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kaldı. Geriye dönüyorum. Diğer tarafta da şimdi ilk ilmek boş. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeği ördüm. Bakın, burada 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim var. İkisini birlikte ördüm ve buranın 11. ilmeğini örmüş oldum. 10 ilmek sağda, 10 ilmek solda, 11 ilmek ortada, toplamda 31 ilmek örmüş olduk. Kesimlerimiz bitti. Burun çalışmamız tamamlandı. Artık devam ediyoruz. Son kesimi yaptık, geri dönmedik. Kalan 10 ilmeği örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi haroşa örgülerle beraber arka sırayı da örüp bitiriyoruz. Artık lastik çalışmasına geçeceğiz. Bu son haroşa sıramız. Şimdi arkadaşlar 31 ilmeğimiz var. Bakın, örerek geriye dönüyoruz. Diğer taraftaki birleştirme yerinde, yani 2 ilmeği birlikte ördüğümüz yerde şöyle hafif bir ayrıklık var. Bakın, çok hafif. Tam şurası, bakın. Hafif bir ayrıklık var.
Şuradan bir ilmek yukarı alıp bunu örüyorum. Yani bir artırma yapıyorum. Dolayısıyla benim artık şişimde 32 ilmeğim olmuş oluyor. Yani ilmek sayısını 32'ye yaptık. Şuradaki ayrık olan kısmı da tamamladık. Bunu hiç artırma yapmadan da örseydik yine problem olmayacaktı. Fakat artırmak için çok ideal bir yer olduğu için orada arttırdım. Şimdi burun çalışmamız ve haroşa çalışmamız bitti. Artık lastik çalışmasına geçeceğiz. Düzgün bir lastik çalışabilmemiz için arkadaşlar örgümüzün düz tarafı burası. Bir sıra var olan 32 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum ve aynı zamanda artık dönerek bütün lastik öreceğiz. Dikişsiz olacak lastik kısmımız dedim. Onu da ayarlayacağız. Hatta şöyle tamamlayalım, öyle yapalım. Birleştirme yapacağız. Önce 32 ilmeği örelim. Aklınız karışmasın şimdi. 32 ilmeği düz örgülerle ördüm. Örgümün düz tarafında. Evet, ördüm ve bitirdim. Şimdi birleştirme yapacağız. Bakın. Şuradan tam burunun sağından ve solundan şu misinamın fazlasını çıkartıyorum. Böyle iki şişle örer gibi ama bütün örgü öreceğiz. Şimdi bakın, fazlam burada, ayırdım ilmeklerimi. Diğer tarafımda burada. Şimdi birleştireceğiz arkadaşlar. Düzle başlamıştık, düzle bitirdik. Şimdi yeniden başlıyoruz ve burası bizim artık şu birleştirme yerimiz. Şu ilmek tur başlangıç ilmeğimiz. Düz örgüyle başladım ve lastik örgüye çevireceğim. İlk ilmeğim düz, sonra bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bakın ne kadar düzgün oldu. Düz bir sıra ördükten sonra örgümüzü başlamış olmamız. Evet, bir düz bir ters örgülerle ördüm. Bakın, örecek olduğum ilmeklerimi şişime aldım. Örecek olduğum şişimi de boşa çıkardım misinasını ve örmeye devam ediyoruz. Ne yaptık? En son bir ters bir düzle bittik. Şimdi tersle başlıyoruz. Lastik örgü ördüğümüz için. Evet, bir ters bir düz bir ters bir düz örgülerle beraber lastik çalışmamı yapıyorum. Evet, yine tersle bittim. Bakın, yine örecek olduğum ilmekleri şişimin üzerine alıyorum. Burada duruyorlar. Örecek olduğum şişi misinasını uzatıyorum ve örmeye devam ediyorum. En son ters örmüştük. Şimdi düzle devam ediyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve bir tersle beraber turumu tamamladım. Bakın, yeni tura başlarken düz, turu bitirirken ters, yani lastik örgümüz düzgün bir şekilde devam etmiş oldu. Şimdi yeni tura başlıyoruz. Artık düzün üzerine düz, tersin üzerine ters örerek istediğimiz lastik uzunluğuna ulaşana kadar bu şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın, şu lastik çalışmasına başladık. Birleştirdik. Bütün bir şekilde örüyoruz. Kaç sıra öreceğiz hemen söyleyeyim. Aslında saymıştım ama unuttum. 20 idi diye hatırlıyorum ama sağlam olsun. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
19 sıra arkadaşlar. 19 sıra öreceğiz. Sonra örerek kesme tekniğiyle keseceğiz ve bu güzel patiği çalışmış olacağız. Ardından dikişini yapmadan önce şu görmüş olduğunuz işlemeyi yapıp sonra dikişimizi de dikeceğiz ve bu güzel patiği tamamlamış olacağız. Evet, lastiği örelim, kesimde devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın lastik örgümü ördüm. Tam kaç santim onu da söyleyeyim size santim olarak. Tam şöyle tuttuğumda 6,5 santim uzunluğunda bir lastik çalışmış oldum. Bu benim için yeterli bir uzunluk oldu. Şimdi bakın tam tur başındayım. Şurası tur başımız ve örerek kesme tekniğiyle artık keseceğiz ve patiğimizi bitireceğiz. Yeni turda ilk ilmeğim düz örgü, düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeğim ters örgü, ters olarak ördüm. Bu tur başındaki düz ilmeğimi örmüş olduğum ilmeğimin üzerine geçirdim. İlk kesimimi yaptım. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ters ördüm ve kestim. Düzü düz, tersi ters olarak örüp kesiyorum. Sıkı bir kesim yine yapmayacağız, her zaman söylüyorum. Esnek bir kesim olacak, tıpkı giydiğimiz çoraplar gibi. Bu üst kısmı esneyecek, bebeğe rahatça giydirip çıkarabileceğiz. Evet, şişimin bir tarafındaki ilmekler bitti ve devam ediyorum. Bakın. Misinamın fazlasını aldım ve devam ediyorum. Sıradaki ilmek ters. Şöyle yapalım. Misinanın tam şişin ucuna gelecek. Evet. Ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Düzü düz ördüm. Kestim. Tersi ters ördüm. Kestim. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını esnek bir kesim olacak şekilde kesiyorum. Evet, son ilmeklerim var. Aynı şeyi bunları da uygulayacağım ve bitireceğim. Patik çalışmamız bitmiş oluyor. Şimdi dikişimizi yapmadan çiçek ve yaprak çalışmamızı yapacağız. Sonra dikişimizi de dikerek artık patiğimiz bitmiş olacak. Tam 6 yumak arkadaşlar, bakın bir miktar yine ipim artıyor. Tam 6 yumak, 50 gramlık 6 yumak, 100 gramlık 3 yumak iple beraber tulumumuzu, beremizi ve bir çift patiğimizi örmüş oluyoruz. Takım olarak örecek olan arkadaşlar 3 yumak 100 gram, eğer 50 gramlık benim gibi pamuklu ip kullanacaksalar 6 yumak ipe ihtiyaçları var. Şimdi geldim, en son ilmeği de kestim. Bakın bu ilmeği kapatmıyorum. Çünkü tığla birleştireceğim. Şöyle biraz uzun olacak şekilde kestim. Bu ilmeği tığıma aldım. Tığ yardımıyla bakın ilk kesim yaptığım ilmeğin şöyle arasından geçirdim ve bir düğüm atarak bağladım. Bakın esnek ve ne güzel bir çalışma oldu. Şimdi kıvrılan bir çalışma olduğu için düz taraftan ipimizi yürüteceğiz ki şu ters taraf düzgün olabilsin. Onu da şöyle yapıyoruz. Bakın şu düz örgülerin ilmeklerinin içerisinden ipimizi biraz yürüterek gizleyeceğiz ve fazla ipimizi
keserek temizleyeceğiz. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde. Bu kadar yeterli. Evet, fazla ipimi de kestim ve patik çalışmamı tamamlamış oldum. Şimdi dikişimizi yapmadan önce şu işleme çalışmamızı yapalım. Evet, 1 metre kadar uzunluğunda ipimi iğneme geçirdim. 2 kat olacak şekilde düğümledim. Şimdi çiçeğimizden başlayacağız. Patiğimizi elimize alıyoruz. Bakın 11 ilmeğimiz var. Tam patiğin bu burun kısmının orta yerinden şöyle çıkıyorum. Burası benim çiçeği yapacak olduğum yer. Çok kolay bir çalışmaydı, hatırlayın işleme çalışmasından. Şöyle iğnemle beraber yapraklarımı oluşturuyorum. Çıkış noktam hep aynı. Bunun detaylı videosunu da yayınladım. Hiç bilmeyen, ilk kez gören arkadaşlar, eğer şuradaki anlatımım onlara yeterli gelmiyorsa bakabilirler. Bakın, başlangıç yuvamdan girdim. Az yukarıdan çıktım. Şöyle ipim iğnemin arasında şöyle kalacak şekilde bakın yapraklarımı çalışıyorum. Batıyorum. Hep aynı noktadan çıkıyorum. İlk başlangıç yerim benim devamlı battığım ve çıkış yaptığım yerim. 2 yaprak yaptık. Tam 5 yaprak yapacağız bu şekilde. Yine göz kararı ayarlıyorum. 3. yaprağımı da yaptım. Yine aynı yerden çıkıyorum. Son 2 yaprağım yine aynı şekilde göz kararı. Evet, 4.'yü de yaptım. Son olarak 5. yaprak çalışmasıyla beraber çiçek çalışmamı tamamlıyorum. Evet. Şimdi yine batıyorum. Bu kez çıkış yapmıyorum. Geliyorum. Şuradan iplerimi alıp burada sabitleyerek artık tamamlıyorum. Şöyle düğümümün arasından da batarak çıkacağım ki şurası sağlam olsun. Evet, çiçek çalışmamız bitti. Şimdi çiçeğimizin bir tomurcuk çalışması var arkadaşlar. Bir de şu kenardaki yaprak çalışmaları var. Şimdi yaprakla başlayalım. Yine kahverengi ipimi uzunca aldım. 2 kat olacak şekilde bunu da düğümledim. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken patiğin sağ tarafı ve sol tarafı. Bakın sağ tarafında şöyle sağa doğru yaprakları çalıştım. Şimdi bu da sol tarafımız olsun. Burada da sola doğru çalışacağız. Yani şuradan hemen yaprağın arasından ilk çıkışımı yaptım. Aynı çiçek çalışmasında olduğu gibi şöyle yaparsam daha iyi görülecek. 3 tane yaprak çalışacağız. Aynı şeyleri yapacağız. Bakın. Çiçek çalıştığımız çalışmanın aynısını şöyle bir sağdan bir soldan ve bir de şöyle ikisinin arasından olacak şekilde yaparak yaprak çalışmamı da tamamlıyorum. Yine içeriye batıyorum. İpimi yürütüyorum. Şurada düğüm yapmış olduğum yuvanın içerisine girip artık burada sabitleyeceğim.
Evet, sabitledim. Tekrar şöyle içinden geçerek iyice sağlamlaştırdım. Evet, yaprak çalışmamızı da yapmış olduk. Bakın aynı çalışmayı burada uyguladık. Şimdi son olarak tomurcuk çalışmamız var. Yine ipimizi 2 kat yaptık. Geldim şu çiçek yuvamın içerisine şöyle girdim. Sonra 1, 2, 3, 4 tane iğneme doladım. Şöyle. 1, 2, 3, 4 doladım. Ondan sonra geldim. Şöyle yine diğer tarafından aynı yere batmamaya dikkat edin. Batarak tomurcuk çalışmamı yapmış oldum. Burada da artık düğümleyerek tamamlıyorum. Çalışmamız bitmiş oluyor. Arkaya çok fazla düğüm atmamaya çalışıyorum ki bir fazlalık olmasın, bebeğin ayağını rahatsız etmesin. Onun yüzden mümkün mertebe az düğümlerle çalışmaya çalışıyorum. Evet, o da bitti. Şimdi arka dikişimizi yapacağız. Patik ipimi şöyle ikiye ayırdım. 6 kat benim kullanmış olduğum ip. Burada da şöyle çalışacağız. Bakın, örgümüzün arka tarafı. Şu ipime bir düğüm atıyorum. Ve geliyorum. Bakın, burada iç tarafta şu haroşa dişlerinin iç tarafından batarak yukarıya kadar şöyle çıkıyorum. Ardından dikmeye başlıyorum. Bakın, haroşa dişlerini sadece dikiyorum. Bir sağdan bir soldan batarak patiğimi arka kısmını birleştiriyorum. Sanki hiç dikişimiz yokmuş gibi böyle bütün bir görüntü elde etmiş olacağız. Bir sağdan bir soldan. Şu kenardaki haroşa dişlerinin arasından girerek çalışıyoruz. Evet, bakın, tabana kadar indim. Şurası başlangıç ipim. Bu ip burada duracak. Biraz bunu örgünün içerisine yedireceğim. Şimdi taban kısmımızda da arkadaşlar değişen hiçbir şey yok. Bakın, yine karşılıklı şu başlangıç ilmeklerimiz, bu görmüş olduğunuz ilmekler. Bunlara şöyle karşılıklı batarak ve başlangıç ipimi de biraz bu dikişin içerisine yedirerek çalışacağım. Bakın, bir ilmekten bir diğer ilmekten batıyorum ve dikiyorum. Karşılıklı hiza alarak bunu bu şekilde çalışıyorum. Bunun fazlasını keselim. Daha anlaşılır olsun. Bakın, bir taraftan bir diğer taraftan batıyorum ve dikiyorum. Bir sağdan bir soldan yine karşılıklı ilmekleri hiza alıyorum. Bakın, bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan buruna kadar aynı çalışmayı tekrarlıyoruz. Son kez buradan birleştirdim. Şöyle şuradan örgümün içerisine gönderdim. Bakın, burada. Burada da artık düğümleyerek bitiriyorum. Evet.
Şimdi birkaç kez de yine şu haroşa dişlerin içerisinden yürütelim. Ve fazla ipimizi keserek temizleyelim. Şu başlangıç ipimizin de fazlasını alalım. Bakın arkadaşlar, ne güzel bir patik çalışmış olduk. Hemen şimdi bunu da kalıbımıza geçirelim. Evet, biri sağ biri sol patik oldu. Takımı böylece tamamlamış olduk. Son olarak size yine santim ölçüsü vereyim. Şu taban ölçüsü 10 santim arkadaşlar, ama bakın esniyor, görüyor musunuz? Yani bu rahat 11-12 santime kadar çocuk ayağına giyince esneyebilir. Bakın, gördünüz mü? 12 santim oldu. Rahat 3-6 aylık bebeğinizin kullanabileceği büyüklükte bir patik çalışmasını sizlerle yaptık. Bakın, lastik kısmımızda dikiş olmadığı için çok daha düzgün görünmüş oldu. Evet, siz istediniz, ben anlattım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Allah nasip ederse haftaya size çok güzel bir tulum çalışmasını anlatacağım. Yine o da bir kombin, patikleri ve şapkasıyla birlikte o takımın anlatımına başlayacağız. Onu da örerek böyle bir kombin haline getireceğiz. Evet, her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.